Merhaba arkadaşlar, Trevor Player ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Days Gone'ın kanalımızda hiç böyle bir rehber videosu yoktu. Bu ay biliyorsunuz Plus oyun olarak verildi. Böyle bir geri dönüşten sonra güzelce bir rehber videolarına başlayalım istedim. Bu oyunu seçtim, bakalım. Oyunda yeni verildi gençler, yani ay bitiyor tabii ki. Bu ayda Stranded Deep ve Battlefield 5 verilecek. Bakalım, onların da tabii ki anlatım rehber videoları gelecek, oynanış canlı yayınlarda falan filan. Hadi bakalım geçelim. Gençler, Days Gone biliyorsunuz açık dünya, macera, korku, zombi oyunu. Ya korku değil de işte biraz şey. Oyundan küçük kesitler vermek istiyorum. Öncelikle öldürdüğünüz karakterlerin üzerindeki şu işte silahlar, cephaneler falan filan, bunlar çok önemli. Yani öldürdüğünüz adamları boş geçmeyin. İlk öncelikle bunu söyleyebilirim sizlere. Şu anlık normal bir oyun yeri açtım. Daha kamplara falan da gideceğiz. Yani şu anlık sadece oynuyorum. Dediğim gibi. Yani oyunda bir sürü gerçekçi şeyler var. Onları da anlatacağım. Biraz şu an mekanikleri göstermek istiyorum. Elimdeki silah ilerleyen şeylerde biraz daha gelecek. Yani satın alacaksınız diyeyim. Şu anda dediğim gibi hikayeden herhangi ayrıyız şu an. Hikayeyle hiç bilgimiz yok. Adam şurada. Şunu indirelim direkt. Şöyle R3 tuşuyla ağır moda alıp sıkabiliyorsunuz falan filan. Ya gayet hoş bir oyun. Birazdan şu şeyleri de anlatacağım. Harita, yetenek falan filan. Onlara da geçeceğiz. Şu bölümü halledeyim sizlerle beraber. Güzel bir şekilde oynayalım. Hepsini göstereyim. Ardından sonuna gelelim. Oyunda anlatabileceğim yani bir sürü şey var. Motorumuz olsun, şeyimiz olsun. Onlara detay detay zaten değineceğim birazdan. Şuraları geçelim bakalım. Evet gençler, şimdi geldim. İlk olarak açıkçası şu ana menüyü göstermek istiyorum. Oyun ilk başladığımız zaman dramatik bir hikayesi var. Yani zaten izleyeceksiniz. Çok konuşmak istemiyorum onun hakkında. Çünkü spoiler'a giriyor biraz. Şimdi harita olarak bayağı geniş bir oyun açıkçası. Şu anlık tabi öbür kısımlara gitmek istemiyorum. Burayı göstereyim ki pek anlamayın bir şeylerden. Yani hikaye şu üst kısımlara gitmiyor zaten de. Şu anlık böyle bir yerdeyiz. Haritamız bayağı geniş, onu söyleyebilirim. Onun dışında harita yani şu anlık bu kadar. Görevlerimiz var, yan görevlerimiz var. Envantere gelelim. Envanterden oyunda yani açıkçası en çok beğendiğim olay şu. Craft sistemi var. Ama nasıl var? Şöyle. Bir dakika, yanlış oldu. Hı. Teçhizat. Bildiğimiz üzere 4 tane ana silahımız var. Bir tane işte ne tercih ederseniz. Ben bunları kullanıyorum şu anlık. Bir de bir tane pistol alabiliyorsunuz. Bir de sopa tarzı bir şey. Tabii ilk başladığınız zamanlar böyle bir şeyler biraz zor. Biraz ilerlemeniz gerekiyor. Ben ilerideyim birazcık oyunun. O yüzden var yani bunlar bende. Şimdi bunlar öğrendiğiniz skill'ler, beceriler. Yani yapabileceğiniz şeyler. Baya baya şeylerimiz var. Sopa, mopa yani. Nasıl yapılıyor? Buradan bakıyorsunuz mesela çivi kutusu diyor. 2x4 hurda, murda diyor. Giriyorsunuz şimdi. L1'e basarak şöyle bakın. Mesela üret diyorum. Molotov. Ya craft sistemi gerçekten çok müthiş. Ya dediğim gibi tüm elemanların üstlerini her şeyi temizlerseniz baya 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 baya. Yani zaten şeye ihtiyacınız olmuyor. Şöyle bir durum var yani oyun bayağı bir gerçekçi. Benzin olarak mesela şu anlık benzin ne kadar var? Bakın görüyorsunuz. Tabii benim motorum biraz da gelişmiş olduğu için şu anlık pek şey yapmıyor ama örnek veriyorum, dağdan aşağı iniyorsunuz benzininiz bitmesin diye. Veya durun şöyle yapalım. Benzininiz bitti diyelim. Kaldık yolda. Benim çok başıma geldi. Ya motoru şöyle ittirebiliyorsunuz analogla. Sadece şöyle düşünün. Bakın mesela gelin şu dağa çıkalım. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Mesela bayırdan aşağı iniyoruz değil mi? Örnek veriyorum. Şöyle bir drift atalım şurada. Örnek veriyorum, bakın kendi kendine gidiyor şu an. Şu an benzin falan harcamıyorsunuz. Ya bu da bir taktik, şu an sadece göstermek için. Şu an R2 M2 hiçbir yere basmıyorum, gaza, frene. Şu an kumandayı bıraktım, kendi gidiyor. Bakın. Yani R2 falan filan kullanmadan, direkt benzininiz bitmeden böyle yolculuk yapabilirsiniz. Şimdi
Ee, menüye bence biz geri dönelim. Yetenek ağacımız var. Şöyle ben daha çok tamamlamamışım. Mesela 27 tane yetenek seviyem var. Oyunda yakın dövüş çok önemli. Yani zombilere karşı ne bileyim işte çok söylemek istemiyorum şeylerin adını çünkü spoiler'a giriyor. Kendiniz öğrenseniz daha iyi. İnsanlara diyeyim. İnsanlara karşı daha çok etkili oluyor bu dövüş. Özellikle menzili. Ya hayatta kalmada pek bir şey yok arkadaşlar. Şimdi açıkçası arbelet falan filan ilk başlarda kullanıyorsunuz. Bunları açmanıza pek gerek yok. Yani ben önermem. Ya neden önermem? Çünkü ya zombiye arbelet bilmiyorum headshot atmak biraz sıkıntılı. İki de ölüyor çünkü arbelette. Neyse direkt kafaya sıkmanız gerekiyor. Açıkçası tavsiye etmiyorum hiçbir şekilde. Şöyle mesela ben neleri açmışım. Şöyle bakalım. Mesela hayvanlardan toplanan et miktarını arttırır. Yani çok işe yaramıyor. O yüzden vermemişim. Mesela soluklan. Bu çok önemli. Ne bileyim AFS'de görüşünü açtığında düşmanları falan filan artık gösteriyor. Üçüncü seviyede tabii bu. Mesela dörtte hiçbir şeye basmamışım şu anlık. Onlara da daha detaylı bakacağım. Ya benim önceliğim menziliydi. Neden? Çünkü yani silah çok fazla kullanıyorsunuz. Pistol olsun, pompalı olsun. Yani her şekilde hepsini açmanızı ben tavsiye ediyorum açıkçası. Mesela bakın burada da arbalet şeyini açmamışım. Yani gerek yok bence. Görüyorsunuz zombilere karşı falan filan penetrasyonunu arttırıyor. Ya benim ilk öncelikle sizlere tavsiyem menzili ve yakın saldırı. Ama bakın hayatta kalma şöyle bir şey var. Mesela şu soluklan çok önemli. Veya örnek veriyorum. Bu kalma süresini arttırıyor. Yani baya iyi. Veya bu. Motorunun bayağı bozuluyor, çarpıyorsunuz, şey oluyor falan filan. Yani bu da bayağı iş görüyor. Tabii ben açmamışım. Açmam da zaten muhtemelen. Onlara bakarım yetenek puanımı. Sadece göstermek için şu an gösteriyorum. Şu an dayanıklılık, canlılık, odak. Bir de şöyle bir olayımız var. Hikayede. Gençler oyunda ana hikaye sabit ya. Sadece bir tane var. Şimdi mesela bu da bir ana hikaye. Mesela bu bir yan görev. Zayıfları korumak veya hastalık sahası temizleyicisi. Haritada gördüğünüz işte zombilerin yuva yaptığı yerleri molotofla patlatıyorsunuz. Örnek veriyorum. Böyle mesela ne diyor? Sağ seçimini kaldır falan filan seçiyorsunuz. Ne bileyim. Bakın bir sürü var. Bak bir 2 3 4 5 tane var mesela bunlar. Bunları yapınca sizlere ödüller veriyor, şey veriyor. İlerle işte zaten ben bunları göstereceğim genel olarak. Şu anlık sadece aktiflerden gösteriyorum. Mesela pusu kampı avcısı. Bu pusu kampı şey yaptığınız zaman yani insanları temizlediğiniz zaman oradaki ya 15-16 tane adam falan oluyor genelde. Bunların madenine iniyorsunuz. Haritada Niro sahaları var. Bu Niro sahaları sizlere mesela Deacon'ın örnek veriyorum hemen şöyle. Ne bileyim şu an hani mesela benim 137 canım var ya şu an sizde can mesela 100'de başlıyor örnek veriyorum. Ben de 200 mesela. Geliştirmişim o Niro aşılarıyla. Veya koşu mesela kaç mesela? O da 200, 225 falan koşu. Mesela çok uzun sürüyor değil mi? Aşıyla. Aşıyı basıyorsunuz veya ayrıyetten şey de var orada. Şu an nişan alamıyorum ama odak da var. Yani odağı da alırsanız sizler için iyi olur. Ama bence önceliğiniz yani şu can ile canlılık olsun. Stamina yani canlılık dediğim. Canla stamina ayrı. Şimdi bu kampa gelirsek yani ben şu anlık sadece öylesine girdim. Zaten ilerlediğiniz zamanlar göreceksiniz buraları. Çok bir şey söylemiyorum. Tamirciler yakıt dolduruyorsunuz. Kamplarda görevleri yaptıkça sizlere şey veriyor. Bakın sağda 16.000 sent var. Bak görüyorsunuz. 2 tane kamp seviyesi var mesela. 2 seviye. Özür dilerim bak söyleyemedim. Veya gelin silahçıya bakalım ama 2 seviyede şey ne varmış. Gelin bakalım. Ne diyor tüccar. Yeni eşyalar var mesela. Ne oluyor lan? Ha. Mesela gençler mesela Tommy. Chicago Chopper diye geçiyor Tommy. Veya bakın mesela ben bunu alayım mesela şu an. Çok iyi lan. Ama şarjörü düşük. Nasıl yapsak? Neyse kalsın almayayım bir şey. Cowboy mesela. 2 seviye. Oy. Çok iyi bu arada bu. Ben bunu direkt alırım.
Güzel, ben bunu aldım. Şimdi 3 seviyede mesela Badlands Outfit veya Knock Valley Outfit. Neyse ne. Böyle böyle kamplarda seviyenizi arttırabiliyorsunuz. Bir de mesela öldürdüğünüz zombileri, mesela örnek veriyorum. Siz başladığınız zaman Ada Takır'ın kampı var şu üstlerde bir yerde. Ya ona zaten spoiler'a girmez. Bir de Diamond Lake diye bir kamp var burada mesela. Örnek veriyorum şu anda. Gidiyorsunuz. Orada mesela motor seviyeniz düşük değil mi? Herhangi bir parça satın almak istiyorsunuz ama seviyeniz yetmiyor. Gidip oraya öldürdüğünüz zombilerin kulaklarını toplaya toplaya mesela ne diyor? 18 tane mesela üçgen kulağı toplamışım. 27 tane velet kulağı, bir tane de çığırtkan kulağı toplamışım. Şimdi şu anda ben bir tanesini satayım mesela. Satalım şöyle. Bakın sağ üstte para geliyor. Sağda pardon. Bakın. Görüyorsunuz. 2 cent, 5 cent. Seviye art diyor. 25.000 olunca mesela 3. seviye olurum değil mi? 3. seviye silah alabiliyorum. Böyle böyle her kampta, her kampın görevini yapa yapa gelişebiliyorsunuz gençler. Şimdi ilerleyişe gelelim. Hatırlıyorum. Sarah ile işte geçmişinle başa çıkmak. Sarah'la olan anılarınızı hatırlıyorsunuz falan filan. Bunlar spoiler'a gitmiyor zaten. Zaten kendisinde görüyorsunuz. Yeni görevler açılıyor falan filan. Yani çok buralar açıkçası biraz daha spoiler oluyor. O yüzden çok bahsetmek istemiyorum. Ya bunlar biraz daha ana hikaye, yani ana hikaye tam değil de mesela şu üçü 1 2 3 şunlar mesela saçma. Bu da 4. Bu da 5 mesela. Bak Nero. Nero diyorum ya bakın. Nero istihbaratını izin sürüp işler olursa ne öğren. Örnek veriyorum. O ya işte biraz spoiler'e giriyor. Şu an çok konuşamıyorum ki anlamayın. Nero bölgesi falan filan buraları topluyorsunuz işte. O şeyleri basıyorsunuz. Çırıngaları. Canınız falan artıyor. Bak şu koşu dedim ya. Aynen. Şimdi biraz da oyun içi şeylerden bahsedeyim. Yani craft olayı sistemi çok zor değil. Benzin her yerde bulunuyor. Şöyle görüşü açarak yani her yerden bulabilirsiniz. Yollarda falan filan. Motor hakkında. Mesela şurada mesela ne var abi? Bak gel hemen loot yapalım. Örnek ver. Burası neresi ki? Hah. Bak alalım. Burası uyku yeri. Burayı boş verin. Falan filan. Ya şurası açık dünya olmadığı için şu anda ya pek bir şey yok, kamptayız çünkü. Açık dünya olunca yerlerde ne bileyim arabaların kaputlarını açma falan filan. Bu arada eğer yani bir yere saldıracaksanız ilk önce pistolünüze susturucu takmanızı öneririm. Şimdi diyeceksiniz susturucuyu nereden bulacağım? Sokakta yani arabaların böyle kaputlarına, bazı arabaların kaputları açılıyor. Ya hurda çıkar ya da susturucu çıkar. Bu susturucular silahlarınızı sessizleştirmeye yarar. Mesela pistol. Zombileri daha sessiz öldürüyorsunuz. Mesela işte SWAT-10 veya AK-47 ile başlayın bu arada. Tavsiyem her zaman AK-47 oynayın. Ya buraya kadar AK-47 oynayan arkadaşlarımı tanıyorum, biliyorum. Yani önerim AK-47 ile oynayın. Ardından SWAT'a geçin bence. Onun dışında herhangi bir önerdiğim bir şey yok. Daha detaylı olarak dediğim gibi videolar gelecek. Ya bu biraz daha rehber. Yani olayı anlayın, şeyi anlayın. Çok spoiler vermemeye çalıştım. Ya umarım güzel bir video olmuştur. Umarım güzel şeyler anlatmışımdır sizlere. Umarım işinize yarar oyun oynarken. Yani oyunda zaten daha da bahsedeceğim, daha da detaylı. Tek tek videolar da gelecek. Arkadaşlar Deacon'dan bu kadar. Kendinize dikkat edin. Canlı yayınlara katılmayı unutmayın ve reklamları lütfen sonuna kadar izleyin. Reklamlarımız geldi artık biliyorsunuz. Yayınlarda görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve like atmayı unutmayın tabii ki. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.